Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çeyize yakışır harika bir bayan yelek modeli anlatacağım. Çok hoş, çok güzel, çok da şık, çok da kolay, çabuk ilerliyor. Eminim benimle birlikte kolaylıkla yapabilirsiniz. Angora iplerle de örebilirsiniz. İnce örgü ipleriyle örebilirsiniz. Benim ipim 100 gram 340 metre, bu iple deneyeceğim. Şiş olarak da 3 numara şişle öreceğim. Modelimiz 12 ilmekten oluşuyor. 12 ilmek ve katları artı 1 ilmek fazla atarsanız tam denk düşüyor. Başta ve sonda da kaç ilmek olmasını istiyorsanız o kadar fazla ilmek atarak başlayabilirsiniz. Desenimiz çapraz şekilde ilerliyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şöyle ipimi kenara alayım. Sizinle birlikte 2 desen çalışacağım. Ben 2 desen için şişime 27 tane ilmek attım ile. Gördüğünüz gibi 2 desen çalışacağım. Şöyle çevirdim. Arka yüzdeyiz. Ön yüze geçmek için kolaylık olsun diye bu sırayla bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Siz lastik örgüden sonra arka yüzden ters örerseniz desen daha güzel durur. Onu da söyleyeyim. Evet, ters örerek sıramızı tamamlayalım. Evet, ters örerek sıramı tamamladım. Çevirdim ön yüzde. Modelimin birinci sırasındayım. Evet. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. 4 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 4 4 ilmek tersten sonra sıradaki 2 ilmeğin ikincisinin şöyle yönünü çeviriyorum. Sol şişime aktarıp ikisini bir sağa doğru düz olarak ördüm. Burada bir eksiltme yapmış oldum. Bir doladım, bir düz ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir düz olarak örüyorum. 2 tane eksiltme, 2 tane de artırma yapmış olduk. Şimdi 7 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ters ilmekten sonra sıradaki 2 ilmeğin ikincisinin bu şekilde yönünü çeviriyorum. Sağa doğru ikisini bir düz olarak ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir düz olarak ördüm. Evet, ilmek sayım fazla olsaydı 7 ilmek ters örecektim. Şimdi az olduğu için, yani burası kenar olduğu için 4 ilmek ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz örüp modelimin birinci sırasını tamamlıyorum. Evet, dediğim gibi devam etseydi, ilmek sayısı fazla olsaydı 7 ters örecektim. Sonra 2 ilmeğin ikisini bir sağa doğru örecektim. Bir dola, bir düz, bir dola, 2 ilmeğin ikisini bir ör. Sonra yine 7 ilmek ters. O şekilde ilerliyor. Arka yüzde ikinci sıradayım. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Evet, düzleri düz, tersleri ters öreceğim. 1 düz örüyorum. 2 3 4 ilmek düz ördüm. Burada eksiltme yaptığım, ikisini bir ördüğüm ilmeği ters örüyorum. Artırdığım ilmek de ters. 2 oldu. 3 4 5 ilmek ters. 7 ilmek düz. 1 2 3 4 5 6 7. İkisini bir ördüğüm ilmek, onu görünce ters örüyorum. 1 2 3 4 5 5 ters, 7 düz şeklinde ilerliyor. Burası kenar olduğu için 4 ilmek düzümü örüyorum. Kenar ilmeğini de düz örüp arka yüzden ikinci sıramı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzden üçüncü sıradayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ters örüyorum. 1 2 3. Kenar ilmekten sonra 3 ilmek ters ördüm. Karşında bir ters bir düz ilmek var. Şöyle ikinci ilmeğin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir düz olarak örüyorum. Eksiltme yapmış oldum. Şimdi bir doladım. 3 ilmek düz. 1 2 3. Bir doladım. Sıradaki düz ve ters ilmek ikisini bir düz olarak ördüm. 5 ilmek ters. 1 2 3 4
5. Karşında bir ters bir düz ilmek var. İkinci ilmeğin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir düz olarak örüyorum. Bir doladım. 3 ilmek düz. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir düz ördüm. Burada 3 ilmek tersim var. Ters örüyorum. Devam etseydi 5 ilmek ters olacaktı. Kenar ilmeğimi de düz örüp ön yüzden 3. sıramı tamamlamış oldum. Arka yüzde 4. sıra. Tersi ters düzü düz öreceğim. Kenar ilmekten sonra 1 2 3 düz ördüm. Eksiltme yaptığım ilmek var. Onu ters örüyorum. 1 2 3 4 5 artırdığım ilmek de ters. 6 7 ilmek ters. 5 ilmek düz. 1 2 3 4 5 7 ilmek ters. 3 4 5 6 7 3 ilmek düz. Kenar ilmeğimi de düz örüp arka yüzden 4. sıramı tamamlamış oldum. Çevirdim. Ön yüzde 5. sıra. Evet, ilk kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters örüyorum. Kenar ilmekten sonra 2 ters ördüm. Yine burada ters ve düz ilmek var. Düz ilmeğin yönünü çeviriyorum. Sağa doğru ikisini bir düz olarak örüyorum. Bir doladım. 5 ilmek düz. 1 2 3 4 5 bir doladım. Düz ve ters ilmek var. Karşımda ikisini bir düz olarak ördüm. 3 ilmek ters. 1 2 3 sıradaki 2 ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir düz olarak ördüm. Bir doladım. 5 ilmek düz. 1 2 3 4 5 eminim mantığı kavradınız arkadaşlar. Şöyle yanlara doğru eksiltiyoruz. Hemen eksilttikten sonra burada artırıyorum. Burada artırdıktan sonra üçgen şeklinde açılıyor. Ortada bir ters kalana kadar bu işlemi yapacağız. Bir doladığım sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. 2 ters. Kenar ilmeğimi de düz örüp ön yüzden 5. sıramı tamamlamış oldum. Arka yüzde 6. sıra. Yine tersi ters düz düz örüyorum. Kenar ilmekten sonra 2 düzüm var. Karşında 2 düz ördüm. O eksiltme yaptığım ilmek ters. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek ters. 3 ilmek düz. 9 ilmek ters. 7 8 9 2 düz. Kenar ilmeğimde de düz örüp 6. sıramı tamamlamış oldum. Ön yüzde 7. sıra. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters ördüm. Kenar ilmekten sonra bir ters, karşımda bir ters bir düz ilmek var. Yine düz ilmeğin yönünü çeviriyorum. İkisini bir sağa doğru düz olarak ördüm. Bir doladım, düz örüyorum. 1 doladıktan sonra 2 3 4 5 6 7 tane düz ördüm, bir doladım. Karşımda bir düz bir ters ilmek var. İkisini bir düz olarak ördüm. Bir ters, karşımda bir ters bir düz ilmek var. Düz ilmeğin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir düz olarak ördüm. Bakın ortada bir ters ilmeğim kaldı. Bir doladım, düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Bir ters, kenar ilmeğimi de düz örüp 7. sıramı tamamladım. Çevirdim. Arka yüzde 8. sıra. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz. Ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11 ters oldu. Bir düz, 11 ilmek ters. Evet, desenimin adı yarım papatya deseni. 11 tersimi ördüm. Bir düz, kenar ilmek. Evet, çevirdim. Ön yüzde 9. sıra. Görüntüsü bu arkadaşlar. Şimdi papatya desenini vereceğiz. Evet, ilk kenar ilmeğimi örmeden aldım. 9. ön yüz sırasındayız. Kenar ilmekten sonra bu ters ilmeği düze çeviriyorum. Bir düz ördüm. Bu düzden sonra sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. Evet, bu tersi düze çevirdim. Ondan sonraki düzleri sayarsak 5 tane düz ördüm. Tam ortadaki ilmeğin öncesindeyim. Desenimi vereceğim dediğim gibi. Şimdi şöyle ilmekleri parmağımla tutuyorum. Geriye doğru ilk ajur yuvasından, bakın buradaki sağ taraftaki yuvaya girip ilmek alıyorum. Bunu sol şişime aktarıyorum ve düz olarak örüyorum. Sonra yine tutuyorum. İkinci ajur deliğine giriyorum. İlmek alıyorum. Sol şişime aktarıyorum. Düz olarak örüyorum. Çok çektirmiyorum arkadaşlar. Örgü boyunda olacak. Üçüncü ajur deliğine giriyorum. İlmek alıyorum. Sol şişime aktarıp bunu düz olarak örüyorum. Tutuyorum ilmeklerimi kaçmasın diye. Dördüncü ajur deliğine giriyorum. İlmek alıyorum. Sol şişime aktardım. Düz ördüm. Evet. Tam ortadaki ilmeğin önündeyim. Ajurlarım da bitti. Sağ tarafta gördüğünüz gibi. Bu ilmeği düz örüyorum. Ortadaki ilmeği düz ördüm. Düz ördükten sonra şimdi karşına sıradaki ajur deliği, bakın 4 tane sağda var. 4 tane de solda. Sol taraftaki ilk ajur deliğine girdim. İlmek aldım. Sol şişime aktardım. Düz ördüm. Evet. Sıradakine giriyorum. İlmek alıyorum. Sol şişime aktarıp bunu düz örüyorum. Üçüncüye girdim. İlmek aldım. Sol şişime aktardım. Düz olarak ördüm. Sonuncuya girdim. İlmek aldım. Sol şişime aktardım. Düz ördüm. Evet, görüntü bu. Şimdi modelimin tersini çeviriyorum. 4 ilmek sağda, 4 ilmek solda, 8 ilmek artırmış olduk. İpi kendime doğru aldım. 9 ilmeği sağ şişime geçiriyorum. Bakın 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ortadaki ilmekle birlikte 9 ilmeğim var. 9'unu birlikten ters olarak ördüm. 9'unu birlikte ters ördüm. Sonra tekrar modelimin ön yüzünü çeviriyorum. İpimi arkaya aldım. Bu bir ilmeği düz örüyorum. Evet. Ortadaki ilmeğim bu olmuş oldu. 5 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Şimdi buradaki ters ilmeği düze çeviriyorum. Düze çevirdim. Yine 5 ilmek düz örüyorum. 1, ikinci desenime geçtim. 2, 3, 4, 5. Yine geriye dönüp, bakın tam ortadaki ilmek karşımda. Sırayla her yuvadan tel alacağım. Bakın hemen ilkine girdim. İlmek aldım. Bunu sol şişime geçirip düz olarak örüyorum. Parmağımla yine tutuyorum. İkinciye girdim. İlmek aldım. Sol şişime aktardım. Düz ördüm. Üçüncüye girdim. İlmek aldım. Sol şişime aktardım. Düz ördüm. Dördüncüye girdim. İlmek aldım. Sol şişime aktarıp düz ördüm. Evet, 4 sağda. Sağdakileri tamamladık. Şimdi tam ortadaki ilmeğimi düz örüyorum. Sol taraftaki deliklerden de ilmek alacağım. Hemen ilkine girdim. İlmek aldım. Sol şişime aktardım. Düz ördüm. Şöyle boyunu biraz uzatayım. Kısa oldu. İkinciye girdim. İlmek aldım. Sol şişime aktardım. Düz ördüm.
Üçüncüye giriyorum. İlmek alıyorum. Sol şişime aktarıp düz örüyorum. Dördüncüye girdim. İlmek aldım. Sol şişime geçirip düz ördüm. Evet. 4 ilmek sağda, 4 ilmek solda, ortada da bir ilmeğim var. Tersini çeviriyorum. Bu 9 ilmeği 9 ilmeğin 9'unu birlikte ters öreceğim. 3, 6, 7, 8 ve 9. Hepsini bir ters ördüm. Şöyle çektiriyorum. Sıkı dursun. Çevirdim. Ön yüze geçtim. Tekrar. Hemen bu ilmeği düz ördüm. Evet, bu ortadaki ilmeğim oldu. 5 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5. Buradaki tersi de düze çeviriyorum. Kenar ilmeğimi de örüp ön yüzden 9. sıramı tamamladım. Burası ayrık duruyor. Arka yüzden örünce düzelecek. Çevirdim. Arka yüzde 10. sıra. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırayla hepsini ters örüyorum. Düz ilmek kalmadı. Evet, ters örerek sıramızı tamamlayalım. Evet, arka yüzden 10. sıramı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzde 11. sıradayım. Evet. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Aslında bir desenimiz oluştu ama çapraz şekilde ilerlediği için devam edeceğiz. 11. sıra olarak göstereceğim. Evet, kenar ilmekten sonra burada bir düz ördüm. Kenar ilmekten sonra bir düz ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir düz olarak örüyorum. Sola doğru kesmiş oldum. 7 ilmek ters. Bakın desenin üzerini ters örüyorum bu sefer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karşımda 2 ilmek var. 2 düz ilmek. İkisini bir. Şöyle ikincisinin yönünü çeviriyordum. Sağa doğru düz olarak örüyorum. Evet. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bakın tam ortadaki ilmek bir düz ilmeğim oldu. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir düz ördüm. 7 ilmek ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sıradaki 2 ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru kesim yapıyorum. Evet. Bir alt desende böyle açılmıştı. V şeklinde, şimdi üçgen şeklinde burası kapanacak. İkisini bir ördükten sonra bir doladım. Bir düz ördüm. Kenar ilmeğimi de düz örüp sıramı tamamladım. 11. sıramı. Arka yüzde 12. sıra. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim ters. Artırdığım ilmek ters. Bir sonraki ilmeğim ters. Evet, 3 ters ördüm. 7 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 ilmek ters. Bakın, eksiltme yaptığım ilmek var. Onu ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 7 ilmek düz. Evet. 3 ilmek ters. 1, 2, 3. Kenar ilmeğimi de düz örüp 12. sıramı tamamladım. Ön yüzde 13. sıra. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2 düz ördüm. Kenar ilmekten sonra 2 düz ördüm. Bir doladım. Bir düz bir ters ilmek var karşımda. İkisini bir düz ördüm. 5 ilmek ters. 1, 2, 3, 4, 5. Sıradaki 2 ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir düz olarak ördüm. Bir doladım. 3 ilmek düz ördüm. 1, 2, 3. Bir doladım. Bir düz bir ters ilmek var karşımda. İkisini bir düz olarak ördüm.
1 ters örüyorum. 2 3 4 5 ilmek ters. Karşında bir ters bir düz ilmek var. Düz ilmeğin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir düz olarak ördüm. Bir doladım, 2 düz ördüm. Kenar ilmeğimi de düz örüp ön yüzden 13. sıramı tamamlamış oldum. Arka yüz 14. sıra. Kenar ilmekten sonra 1 2 3 4 ilmek ters ördüm. 1 düz örüyorum. 2 3 4 5 5 düz ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek ters, 5 ilmek düz. 3 4 5 ters örüyorum. 1 2 3 4 kenar ilmeğimi de düz örüp 14. sıramı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzde 15. sıra. Bilirsiniz nerede ne yapacağınızı arkadaşlar, bilirsiniz. Şu ters ilmeği bakın 5 tane, bir tane kalana kadar bu şekilde kapatacağız. Bir ilmek kalana kadar kapatacağız. Sonra papatya desenini vereceğiz. Sonra da yine bilirsiniz zaten nerede ne yapacağınızı. Böyle açıldı, bu sefer böyle kapanacak. Şöyle üçgen şeklinde burası kapandı. Sonra bu ortadaki üçgen şeklinde kapanacak. Oradan anlarsınız. Evet, 15. sıra. Kenar ilmekten sonra 1 2 3 düz ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. 1 2 3 ilmek ters. Sıradaki 2 ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir ördüm. Eksiltme yaptığım için bir doladım. 1 2 3 4 5 ilmek düz. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. 3 ilmek ters. Sıradaki 2 ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir ördüm. Bir doladım. 3 ilmek düz. Kenar ilmeğimi de düz örüp 15. sıramı tamamlamış oldum. Arka yüzde yine tersi ters düzü düz öreceğim. Eminim anladınız ama kenar ilmekten sonra 1 şöyle 2 3 ters ördüm. 3 4 5 ters ördüm arkadaşlar, özür dilerim. Kenar ilmekten sonra 5 ters 3 düz. Eksiltme yaptığım ilmeği ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek ters, 3 ilmek düz. Ters örüyorum. 1 2 3 4 5. Kenar ilmeğimi de örüp arka yüzden 16. sırayı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzde 17. sıra. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Düz ilmeklerimi örüyorum. 1 kenar ilmekten sonra 1 2 3 4 bir doladım. 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Ortada bir tersim kaldı. Onu ters örüyorum. Sıradaki 2 ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir ördüm. Bir doladım. Düz örüyorum. 1 2 9 düz olması lazım. 3 4 5 6 7 taneymiş, özür dilerim. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir düz ördüm. Bir ters. 2 ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru ikisine bir düz ördüm. Bir doladım. Düz örüyorum. ...17. sıramı tamamladım. Çevirdim. Arka yüzde 18. sıra. Tersi ters, düzü düz örüyorum. Evet. Kenar ilmekten sonra 6 ters, 1 düz. Ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11 ters, bir düz, 2, 3, 4, 5, 6 ters, kenar ilmek. 18. sırayı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzde 19. sıra. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Evet. Bakın şimdi ne yaptık? Bir ilmek kalana kadar üçgen şeklinde kapattık. Düz ilmeklerini de şöyle sayarsak arkadaşlar 3, 6, 9, 10, 11 tane oldu. Şimdi papatya. Burası yarım papatya olacak. Ortadaki tam papatya olacak. Yanlar yarım papatya olacak. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi ortadaki bu tam ortadaki uzun ilmek şu oluyor arkadaşlar. Onu da örüyorum. Kenar ilmekten sonra bir düz ördüm. Şimdi karşımdaki bakın ilk delik, ona giriyorum. İlmek alıyorum. Sol şişime aktardım. Düz ördüm. Şöyle boyunu uzun tutun. Sıradakine girdim. İlmek aldım. Sol şişime geçirip düz örüyorum. 2 oldu. Üçüncü deliğe girdim. İlmek aldım. Sol şişime aktardım. Düz ördüm. Dördüncüye girdim. İlmek aldım. Sol şişime geçirip düz ördüm. Evet, 4 tane ilmek çıkarmış oldum. Çevirdim arka yüzden. 1, 2, 3, 4, 5'ini birlikte ters örüyorum. 5'ini birden ters ördüm. Tekrar ön yüze çevirdim. Bu ilmeği geri düz örüyorum. Ortadaki ilmek bu olmuş oldu. 5 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5. Bu ters ilmeği düze çeviriyorum. Sonra yine 5 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 düzümü ördüm. Ortadaki uzun ilmeğin öncesindeyim. Parmağımı tutuyorum geriye doğru. İlk deliğe girip ilmek alıyorum. Sol şişime geçirip düz örüyorum. İkinci ajur deliğine girdim. İlmek aldım. Sol şişime geçirip düz ördüm. Üçüncüye girdim. İlmek aldım. Sol şişime geçirip düz ördüm. Dördüncüye girdim. İlmek aldım. Sol şişime geçirdim. Düz ördüm. Ortadaki ilmeğimi de düz örüyorum. Evet, 4 tane ilmek sağ taraftan çıkardık. Ortadaki ilmeği düz ördük. Şimdi sol taraftaki 4 deliğe sırayla giriyorum. Bakın, ilkine girdim. İlmek aldım. Sol şişime aktardım. Düz ördüm. İkinciye girdim. İlmek aldım. Sol şişime aktarıp düz ördüm. Üçüncüye girdim. İlmek aldım. Sol şişime aktardım. Düz ördüm. Dördüncüye girdim. İlmek aldım. Sol şişime aktardım. Düz ördüm. Evet. 4 sağda 4 solda, ortada da bir ilmeğim var. Arka yüzünü çevirdim. Bu 9 ilmeğe girip 9'unu birlikte ters öreceğim. 5 oldu. 6, 7, 8 ve 9. 9'unu birlikte ters örüyorum. Şöyle çektiriyorum. Tekrar ön yüzünü çevirdim. Bu ilmeği geri düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek ördüm. Bu ters ilmek düze çeviriyoruz. Sonra yine 5 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tam ortadaki ilmek bu. Onun öncesindeyim. Bunu da yarım desen yapacağım. Yine ilk deliğe giriyorum. Şöyle ilmek alıp sol şişime geçirip düz ördüm. İkinciye girdim. İlmek aldım. Sol şişime geçirip düz ördüm. Üçüncüye girdim. İlmek aldım. Sol şişime geçirip düz ördüm. Dördüncüye girdim. İlmek aldım. Düz ördüm. Evet, bu düz ilmeğimi de örüyorum. Ortadaki desenin ortasındaki ilmek oluyor. Çevirdim. Arka yüzde bu 5 ilmeğin 5'ini birlikte ters örüyorum arka yüzden. Sonra ön yüzünü çevirdim. Bu ilmeği düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz örüp evet, 19. sıramızı tamamlamış olduk. Çevirdim. Arka yüzde 20. sıra. Son sıra.
İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ters örüyorum. Hiç düz ilmek yok arka yüzde. Sırayla bütün ilmeklerimizi ters örelim. Evet, arka yüzden 20. sıramı tamamlamış oldum. Çevirdim, ön yüzdeyim. Şimdi desenimizin ilk sırasında, yani birinci sırada ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. Onu göstereyim size. Bakın, desen çok hoş oldu. Evet, ne yapmıştık? İlk kenar ilmekten sonra bakınca da anlarsınız. Bakın burada ne yaptım? Kenar ilmekten sonra 4 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 4. 4 ilmek tersten sonra bakın sağa doğru kesim yapmışım. Sıradaki 2 ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir düz olarak ördüm. Bir doladım. Burada yaptığım gibi. Bir düz ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir düz ördüm. 7 ilmek ters. Bakın desenin üzerine ters öreceğiz. Oradan da anlarsınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sıradaki 2 ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir düz ördüm. Bir doladım, bir düz ördüm. Bir doladım, sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir düz ördüm. 4 ilmek ters. 1 2 3 4. Kenar ilmeğimi de düz örüp modelimin birinci sırasını tamamladım. Evet, bu ters ilmekler bir ilmek kalana kadar böyle üçgen şeklinde kapatacağız arkadaşlar. Sonra papatya desenini yapacağız. Böyle. Çok hoş, kolay, çabuk da ilerliyor arkadaşlar. Sadece desen yaparken bir sırada zorlanabilirsiniz ama eliniz alışınca gayet kolay yaparsınız. Size büyük parçalı ördüm. Bunu göstereyim. Muhteşem oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Çok hoş, çok güzel. Şöyle. Bayıldım ben. Dediğim gibi hem kolay hem örmeye değer. Çok şık, çok güzel. Böyle. Angora iplerle de örebilirsiniz. Dediğim gibi çok hoş olur. Böyle ince normal örgü ipiyle de örebilirsiniz. Muhteşem olur diye düşünüyorum. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videoları beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdi değil, ileride örmek istiyorum derseniz de kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.